Yıl 1900. Charlie, Alaska'nın dağlarında tam bir ay boyunca tek başına bulunduktan sonra kasabadaki evine ve arkadaşlarına geri dönüyor. Yanında küçük bir servet değerindeki altın kayası ve yitirdiği akıl sağlığıyla birlikte onlara şu cümleleri haykırıyor. Gölün kıyısından üzerime doğru tırmanıyorlardı. Onlara iblis demek bile az kalırdı. Ne insandılar ne de maymun. Bütün vücutları irinli yaralar ve sert kıllarla kaplıydı. Sırtımda sıcak nefeslerini hissedebiliyordum. Pençe gibi tırnakları sırtımı tırmalıyordu. Tanrım, kanoya nasıl ulaştım? Aklımı yitirmeden oradan nasıl kaçabildim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. O gün kimse ona inanmadı. Yalnızlıktan çıldırdı dediler. Ancak çok geçmeden o sisli körfeze adım atan her bir keşifçi aynı dehşetle yüzleşecek, bazıları aklını yitirecek, bazıları ise bir daha asla geri dönemeyecekti. Yerlilerin ölüm körfezi, altın avcıların ise şeytan diyarı dediği Thomas Körfezi'ne hoş geldiniz. Bu hafta HKBU Podcast'te Alaska'nın sisli dağlarında aklını yitiren adamların, iz bırakmadan kaybolan avcıların ve insanı insanlığından çıkaran o doğaüstü kabusun peşine düşüyoruz. Hayat kaçık bir uykudur. Ve hayat kaçık bir uykudur. Sessizlik. Bazen sadece bir yalnızlık hissi değildir. Bazen sessizlik, etrafınızı saran devasa bir tehdidin habercisidir. Kuzey Amerika'nın Pasifik kuzeybatısında, Alaska'nın sisli kaplı fiyortlarına ve balta girmemiş ormanlarına adım attığınızda, doğanın güzelliği kadar insanı yutmaya hazır karanlığı da hissedersiniz. 1950 yılında hayatını Alaska'nın çetin doğasında altın arayarak ve balıkçılık yaparak geçirmiş Harry D. Kolb adında bir adam hayatını kaybetti. Ölümünün ardından eşi eski bir sandığın dibinde sararmış kağıtlara elle yazılmış 50 sayfalık bir taslak buldu. Bu metin, Harry'nin kızı Virginia'nın çocukken dinlediği ve zihninden bir türlü atamadığı o en korkunç hikayeydi. Virginia, babasının bu el yazmasını aldı ve 1953 yılında The Strangest Story Ever Told, yani anlatılmış en garip hikaye başlığıyla yayımladı. Bu küçük kitap kısa sürede Güneydoğu Alaska'nın en bilinen ve en tüyler ürpertici efsanesine dönüştü. Olayların geçtiği yer, coğrafi olarak bakıldığında nefes kesici bir güzelliğe sahip. Thomas Körfezi. Dik dağlar, sık çam ormanları, buzul suları ve şelalelerle çevrili sakin bir fiyort. Fakat bu durgun suların arkasında tekinsiz bir geçmiş yatıyor. 1750 yılında burada devasa bir toprak kayması meydana geldi ve bölgedeki Tlingit yerli köyünü tamamen haritadan silerek yaklaşık 500 kişinin hayatını aldı. Bu felaketten sonra yerel halk oradan uzak durmaya başladı ve bölgeye Ölüm Körfezi adını verdi. Onlara göre burası ruhsal olarak tehlikeli, insanların istenmediği lanetli bir yerdi. 20. yüzyılın başlarında zenginlik hayaliyle bölgeye akın eden batılı altın avcıları ise buraya çok daha ürkütücü bir isim verdi. Şeytan diyarı. Şimdi gelin Harry Kolb'un yazdığı hikayeye derinlemesine bir bakalım. Tarih Nisan 1900. Klondike altın hücumu yavaş yavaş sona ermektedir. Ancak binlerce adam hala Alaska ve Kanada'nın vahşi doğasında hayatlarını değiştirecek o büyük altın damarını aramaktadır. Thomas Körfezi'nin güneyindeki Wrangell kasabasında tahta bir kulübede yaşayan 4 parasız madenci vardır. John, Fred, Harry Kolb ve hikayede adının gizli kalmasını isteyen kişi, onun adına da Charlie diyelim. Bir gün Charlie heyecanla kulübeye dalar. Yaşlı bir Tlingit yerlisinden bir ipucu almıştır. Yaşlı adam Thomas Körfezi bölgesinde Patterson Nehri'nden yukarı çıkıp dağlara doğru 8 mil yürüdüğünde yarım ay şeklinde bir göl bulacağını ve orada akıl almaz büyüklükte bir altın damar olduğunu söylemiştir. Ancak yerli adam Charlie'yi açıkça uyarır. Oraya gitme. Orası kötü ruhların yeri. Altını bulsan bile sana bir hayrı olmaz. Sen de lanetlenirsin. Gözü hırstan başka hiçbir şey görmeyen Charlie
bu uyarıyı hiçe sayar. Mayıs ayında 3 aylık erzakını kanosuna yükleyip tek başına Thomas Körfezi'nin çelik gri sularına kürek çeker. Plan şudur: altını bulursa hemen dönecek, 3 ay içinde dönmezse arkadaşları arkasından bir arama ekibi çıkaracaktır. Ancak Charlie 3 ay değil, sadece 1 ay sonra geri döner. Kulübünün kapısı açıldığında karşılarında duran adam 1 ay önce ayrılan Charlie değildir. Üstünde ne ceketi vardır ne şapkası. Üstü başı yırtık pırtık, gözleri dehşe kapılmış, adeta bitkisel hayata girmiş gibidir. Konuşmaz. Masanın üzerine içi saf altın parçacıklarıyla dolu devasa bir kuvars kayası fırlatır. Ortakları şoktadır. Altını bulmuştur. Ama Charlie sevinmek yerine sadece yemek yer ve yatağa girer. Ertesi gün erkenden kalkıp bir ceket ödünç alır ve kasabaya iner. Birkaç saat sonra döndüğünde haberi verir. Yarın sabah Seattle'a giden ilk buharlı gemiyle ayrılıyorum. Bana bilet paramı verin. Bu altını size bırakayım. Alaska'ya bir daha asla adım atmayacağım. Arkadaşları bilet parasını verme şartı olarak yaşadığı her şeyi anlatmasını isterler. Charlie derin bir nefes alır ve gemiye binmeden hemen önce Thomas Körfezi'nde başından geçenleri anlatmaya başlar. Charlie, günlerce süren aralıksız yağmurun ardından durmaksızın altın aradığını söyler. Bölgede ürkütücü bir sessizlik vardır. Tek bir kuş, tek bir hayvan bile yoktur. Charlie buraya ölüler diyarı der. Bir gün bir dağ sırtında altın açısından zengin o kuvars damarını bulur. Tüfeğinin dipçiyle kayayı kırarken tüfeği bozulur. Ama umursamaz. Altını gizlemek için üzerini örter ve çevreyi gözlemlemek için sırtın en yüksek noktasına tırmanır. Aşağı baktığında Tlingit kabilesine üye yaşlı adamın bahsettiği yarım ay şeklindeki gölü görür. Tam o sırada dona kalır. Gölün kıyısından kendisinin bulunduğu sırta doğru bir şeyler tırmanmaktadır. Gölün kıyısından üzerime doğru tırmanıyorlardı. Onlara yaratık demek bile yetersiz kalır. İblistiler. Ne insana benziyorlardı ne de maymuna. Ama ikisinin de korkunç bir karışımıydılar. Bütün vücutları uzun, sert kıllarla kaplıydı. Kılların olmadığı yerlerde ise kabuk bağlamış, irinli açık yaralar vardı. Hepsi bana ulaşmak, beni ilk yakalayan olmak için birbiriyle yarışıyordu. Havayı onların kulak tırmalayan çığlıkları ve bedenlerinden yayılan o dayanılmaz leş kokusu kaplamıştı. Bozuk tüfeğimi ilk gelene vurmak için savurdum. Sonra fırlatıp kaçmaya başladım. Sırtımda sıcak nefeslerini hissedebiliyordum. Pençe gibi tırnakları sırtımı tırmalıyordu. Çıkardıkları haykırışlar ve nefes sesleri beni çıldırtmak üzereydi. Aklımı yitirdim. Kanoya nasıl ulaştım? O kuvars kayasını elimde nasıl tutabildim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Charlie bunları anlattıktan sonra gemiye biner ve Alaska'yı bir daha dönmemek üzere terk eder. Arkadaşları onun yalnızlıktan aklını kaçırdığını düşünür. Ama çok geçmeden sıranın kendilerine geleceğinden habersizdirler. Charlie'nin anlattığı maymunumsu iblisler John ve Fred'e inandırıcı gelmemişti. Ancak getirdiği kuvars kayasındaki altın %100 gerçekti. Olaydan 2 ay sonra iki ortak John ve Fred, Thomas Körfezi'ne doğru yola çıkmaya karar verdiler. Hikayenin sahibi ve onu yazan Harry Culp ise kereste fabrikasındaki işi nedeniyle kasabada kaldı. 3 hafta sonra John ve Fred kasabaya döndü. Ancak bu seferki dönüş çok daha korkunçtu. Fred adeta akli dengesini yitirmişti. Fred uzaklaştıktan sonra John, Harry'e dağda yaşanan kabusu tek tek anlattı. Thomas Körfezi'ne ulaştıklarında Charlie'nin ıslak ve harabe kampını bulmuşlardı. Ancak günlerce arama yapmalarına rağmen yarım ay gölünü bulamadılar. Ardından bardaktan boşanırcasına yağmur başladı ve günlerce çadırlarında hapsoldular. Yağmur dindiğinde Fred tüfeğini alıp avlanmak için kamptan uzaklaştı. Bir süre sonra ormanda peş peşe silah sesleri yankılandı. John, bir aksilik olduğunu anlayıp sesin geldiği açık alana doğru koştu. Açıklığa vardığında gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Fred, 4 ayak pozisyonunda dizlerinin ve ellerinin üstüne çökmüştü. Küçük bir çam ağacını dişleriyle kökünden sökmeye çalışıyordu. Arada bir duruyor, gökyüzüne bakıp bir köpek gibi havlıyordu. John arkadaşına doğru yaklaştığında Fred aniden tüfeğini John'a doğrulttu. Gözleri tamamen boş bakıyordu.
John güçlükle tüfeği onun elinden almayı başardı. Fred ıslak toprakta titreyerek oturuyordu. John onu kampa götürmek istediğinde Fred mantıksızca bağırmaya başladı. "Eğer beni kampa götüreceksen gelirim ama beni o diğer iblisler gibi kandırmaya çalışıyorsan cehenneme kadar yolun var. Ben burada ateşin yanında kalacağım." Ortalıkta ne ateş vardı ne de ısınacak bir şey. Fred tamamen hayal görüyordu. Kampa döndüklerinde gece daha da tekinsiz bir hal aldı. John artık altını umursamıyordu. Tek amacı çıldıran arkadaşını sağ salim kasabaya geri götürmekti. Sabah erkenden kanolara atlayıp kaçmaya başladılar. Ancak Fred kano içindeyken aniden kürek çekmeyi bıraktı. Tüfeğini çıkarıp havaya 3 el ateş etti ve kendini buz gibi fiyort sularına fırlattı. John hemen küreklere asılıp boğulmak üzere olan Fred'i sudan çekip çıkardı. Fred suyun içinde çırpınırken hala "İblisler beni alacak!" diye bağırıyordu. John arkadaşını zorlukla Wrangell kasabasına getirmeye başardı. Thomas körfezi bir adama daha yutmuş, zihnini parçalamıştı. Tüm bu yaşananlara rağmen bu hikayeyi yazan Harry Kolbs pes etmedi. Arkadaşlarının yaşadıklarını gözleriyle görmek, belki de o altını bulmak istiyordu. John'u ikna edip tekrar Thomas körfezine gittiler. Harry bu seyahatte yaratıklar görmedi. Ancak Thomas körfezine adım attığı an üzerine çöken o inanılmaz baskıyı hissetti. Havanın ağırlaştığını, her çalı arkasında bir çift gözün kendilerini izlediğini hissetti. John etrafında çalıların sürekli hareket ettiğini iddia ediyordu. O gece çadırlarında yatarken kampın etrafında ağır, insanı andıran ayak sesleri duydular. Dehşete kapılan iki adam sabahı bulur bulmaz tüm ekipmanlarını geride bırakarak oradan kaçtılar. Harry Kolb sonraki yıllarda bu şeytan diyarı hakkında hikayeler toplamaya devam etti ve fark etti ki akıl sağlığını yitirenler sadece kendi arkadaşları değildi. Petersburg kasabasında bir bar sahibi olan Mr. Bush adında bir adam, Thomas körfezini hiç görmediği halde rüyasında oradaki yarım ay gölünü gördüğünü iddia etti. Ancak Mr. Bush Harry ile birlikte bölgeye gittiğinde bir dağa tırmanırken bacağını incitti. Harry onu geldikleri yola geri taşınmaya çalıştığında Mr. Bush çığlıklar atarak Harry'nin kendisini öldürmek için dağın derinliklerine götürdüğünü bağırıp durdu. Yıllar sonra Harry, Ole adında iri yarı bir Norveçli madenciyle tekrar oraya gitti. Bir gece kamp yaparken çadırda uyandıklarında Ole adeta taş kesilmişti. Tek bir kelime edemiyor, gözleri tek bir noktaya kilitlenmiş halde titriyordu. Korku en güçlü adamları bile anında felç ediyordu. Ole'nin o çadırda ne gördüğünü kimse hala bilmiyor. Ole hiçbir zaman eski haline dönemedi. Bir başka olayda ise bölgede avlanan bir kürk avcısı karda daha önce hiç görmediği tuhaf ayak izleri buldu. İzler ne tam bir ayıya ne de bir insana aitti. Avcı izleri takip ederek ormanın derinliklerine girdi ve bir daha asla ondan haber alınamadı. Peki bu Thomas körfezinde gerçekten ne oluyordu? Bu anlatılanlar izole kalmış adamların basit bir histeri krizi miydi yoksa doğanın bu karanlık köşesinde açıklayamadığımız bir şey mi saklanıyordu? Tlingit yerlileri için bu sorunun cevabı yüzyıllardır çok nettir. Tlingit mitolojisinde Kushtaka adında şekil değiştiren doğaüstü yaratıklar vardır. Kushtaka onların yerli dilinde Karasamuru adam anlamına gelir. Efsaneye göre bu yaratıklar suda boğulmak üzere olan ya da ormanda kaybolan insanların çaresizliğini kullanır. Kurbanlarına tanıdıkları kişilerin sesiyle seslenir, çalıların arkasından ağlayan bir bebek ya da yardım isteyen bir dost taklidi yaparlar. Kurbanlarını yakaladıklarını ise onların ruhlarını çalarak onları da kendileri gibi birer Kushtaka'ya dönüştürürler. Harry Kolb yazıyı ele aldığında hiçbir zaman Kushtaka kelimesini kullanmadı. Charlie'nin tanımladığı irinli kıllı yaratıklar geleneksel Karasamuru adamı tasvirine de pek uymaz. Ancak kurbanların akıl sağlığını kaybetmesi, duydukları çığlık sesleri, dayanılmaz leş kokusu ve insanları kendi türlerine dönüştürme teması Tlingit inançlarıyla şaşırtıcı derecede örtüşmektedir. Peki işin bilimsel ve rasyonel tarafında ihtimaller nedir? Araştırmacıların ve hatta Harry Kolb'un kızı Virginia'nın bile üzerinde durduğu çok güçlü bir teori var. Ağır metal ve arsenik zehirlenmesi. Thomas Körfezi bölgesindeki buzul ve nehir sularının doğal olarak yüksek miktarda arsenik ve ağır metaller içerdiği söylenir.
haftalarca ormanda kalan, yetersiz beslenen, dondurucu soğuğa ve aralıksız yağmura maruz kalan keşifçiler, akarsulardan filtrelenmemiş su içtiklerinde vücutlarına ağır metal birikimi oluşmuş olabilir. Arsenik zehirlenmesi, şiddetli mide bulantısı, kafa karışıklığı, paranoya, koku halüsinasyonları ve geçici psikotik ataklara yol açar. Buna duygusal yoksunluk, yalnızlık ve cabin fever dediğimiz klostrofobik psikolojik çöküşü de eklediğinizde bir adamın çalının arkasında hayali yaratıklar görmesi ya da dört ayak üzerine çöküp ağaç köklerini ısırması tıp açısından oldukça açıklanabilir bir hale gelir. Ancak bu teori bile tek bir şeyi açıklamaz. Neden Alaska'nın binlerce vadisi arasında Thomas Körfezi hem yerliler için hem de batılı keşifçiler için aynı dehşet hikayelerini üretmeye devam ediyor? Bugün Thomas Körfezi çok daha fazla ziyaret edilen bir yer. Ancak giden turistler ve doğa yürüyüşçüleri hala o derin ağır sessizliği hissettiklerini söylerler. Peki Charlie'nin bulduğu ve o dağ evine geri getirdiği altın parçasına ne mi oldu? Charlie o altın parçasıyla Seattle'a kaçtı ve bir daha asla Alaska'ya dönmedi. Fred akıl sağlığını bir daha tam olarak kazanamadı. John ve Harry ise bir daha asla o yarım ay gölünü aramaya cesaret edemediler. Altın hala orada. Patterson Nehri'nin ötesindeki o sisli dağlarda bir yerde yatıyor. Belki de yerlilerin haklı olduğu tek bir şey vardı. Bazı zenginlikler insan ruhunun bedeliyle ödenemeyecek kadar pahalıdır. Eğer yolunuz bir gün Güneydoğu Alaska'ya düşerse ve Thomas Körfezi'nin sisli kıyılarında tek başınıza kalırsanız, çalıların arkasından gelen o fısıltıları dinlemeyin ve size doğru yaklaşan tanıdık bir ses duyarsanız arkanıza bakmadan kaçın. Çünkü şeytan diyarında yalnız olmayabilirsiniz.